Mutfağıma hoş geldiniz efendim. Bu videomda sizler için Odense'de yediğim, tadına doyamadığım harika bir kek tarifi ile geldim. Danimarka'da Odense'de kaldığımız otelde çay saatinde ikram etmişlerdi. Drømmen kek olarak geçiyor. Türkçesi rüya pasta. Efsane bir lezzeti var. Ben tadına orada doyamadım. Sonra da geldim evde ben bunu yapabilirim dedim. Kolları sıvadım. Hemen oradaki şeften tarif istemiştim. Sağ olsun beni kırmadı. Tarifini de aldım. Sizler için de bu videosunu çekip hazırladım. Aslında yapılışı çok kolay ancak efsane bir tarif. Hemen sizi bekletmeden anlatmaya başlıyorum. 3 adet yumurtayı karıştırma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekledim. 1 pakette şekerli vanilini ilave ediyorum. Yumurta, şeker ve vanilin güzelce birbirine geçip yumurtalar 3-4 katına çıkana kadar çırpıyoruz. Yani bembeyaz bir karışım elde etmemiz gerekiyor. Ben biraz videoyu hızlandırdım bu aşamada. Gördüğünüz gibi yumurtalar, şeker çok güzel bir şekilde krema kıvamına kadar çırpıldı. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı süt ve yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave edeceğim. Bu arada kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitre, çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitredir. Yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 paket kabartma tozunu ilave ediyorum. Daha sonra da 2 su bardağı un ilave ediyorum. 2 su bardağı unu da ilave ettikten sonra mikserle şöyle hızlıca bir karıştıracağım. Çok uzun tutmayacağım bu karıştırma süresini. Yaklaşık böyle 2 dakika kadar karıştırsanız yeterli. O yumurtanın köpük köpük kıvamını çok da söndürmek istemiyoruz. Kare borcamı güzelce yağladım. Sıvı yağ ile yağlıyoruz kare borcamı. Daha sonra bakın bulut gibi olmuş kekin kıvamı gördüğünüz gibi. Hemen yağladığım borcamın üzerine keki ilave ediyorum. Şöyle silikon spatula yardımıyla her tarafın eşit kabarması için de yayıyorum. Daha sonra çalkalayıp biraz tezgah vurup içinin hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum. Eşit bir şekilde pişmesi için. Önceden ısıttığınız fırında kekimizi 25 dakika kadar pişireceğiz. 180 derecede. Bu önemli bir püf noktası. Kekin 25. dakikasına yaklaşırken son 10 dakika içerisinde hemen karamelli bir sos hazırlamaya başlıyoruz. Bu çok önemli bir püf noktası. Kekinizin pişmesine 10 dakika kala 1 su bardağı toz şekeri tencere içerisine alıyorsunuz, tavaya alıyorsunuz. Karamelize ediyorsunuz. Üzerine 75 gram tereyağı yani 1,5 yemek kaşığı oluyor ortalama. 1,5 yemek kaşığı tereyağını ilave ediyorsunuz. Karamelli bir sos hazırlıyoruz. Daha sonra da 1,5 çay bardağı süt ilave ediyoruz. Şeker eridi, tereyağını verdik. Daha sonra soğuk sütü ilave edince tabii ki şekerimiz içindeki şeker katılaşıyor. Bunu eritiyoruz kaynatarak. Eriyip şeker tamamen çözündükten sonra üzerine 1 su bardağı Hindistan cevizi ilave ediyoruz. Şu şekilde karıştırıyoruz ve böyle bir kıvam elde ediyoruz. Kekimiz 25 dakika fırında pişti. Hemen çıkartıyoruz. Hazırladığımız bu sosu sıcak sıcak, kek sıcak, sos sıcak. İkisini birleştiriyoruz. Daha sonra üzerine yayıyoruz. Bu arada fırını kesinlikle kapatmayın, ısı kaybı olmasın. Ve hazırladığımız sosu kekin üzerine her yerine gelecek şekilde yayıyoruz. Bir tahta kaşık yardımıyla yapabilirsiniz ya da bir spatula yardımıyla yapabilirsiniz. Spatula ile daha kolay oluyor. Onu belirteyim. Silikon spatula ile daha kolay oluyor. Hızlı bir şekilde üzerinin yüzeyini düzeltiyoruz. Fazla ısı kaybı yapmasını istemiyoruz. Doğruca fırına göndereceğiz tekrar. 10 dakika daha pişireceğiz. Yüzündeki sos kekin içerisine işleyecek. O kadar güzel bir lezzet veriyor ki bu sos keke. İnanamayacaksınız. Şimdi 10 dakika daha pişireceğiz. Gönderdim, ben 10 dakika daha pişirdim. Gördüğünüz gibi yüzeyindeki sos biraz daha katılaşmış. Şöyle yakından size bir çekim yapayım. Sos daha katı hale gelmiş ve kekin içerisine işlemiş durumda. Ve kekin lezzetini resmen zirveye çıkarmış, nirvana'ya çıkarmış. Ben bu keke bayıldım. Özellikle belirteyim. Hemen dilimleyeceğim. Soğumasını bekleyin dilimlemeden önce. Mutlaka kekiniz soğusun, oda sıcaklığına gelsin. Daha sonra dilimleyin. Bu ölçü kare borcam için oldukça yeterli. Dikdörtgen borcam için yapmak isteyenler yumurta sayısını bir arttırıp 250 mililitrelik bardak kullanarak yapabilirler.
Şöyle yakından size bir dilim çıkardım göstereyim. O kadar güzel ki, şu katmanı görüyor musunuz? Karamel katmanı. İnanın kimse içerisinde Hindistan cevizi olduğuna inanamayacak. Herkes havuçlu kek zannediyor ancak öyle bir şey yok. O kadar lezzetli ki ben yemelere gerçekten doyamadım. Bu arada keki yaptıktan sonra, ılıdıktan sonra buzdolabında muhafaza etmenizi önemli tavsiye ederim. Buzdolabında kek daha bir nirvana zirvesine çıkıyor. Şöyle bir kere de tadına bakacağım. Dokusunu size göstereceğim. Gördüğünüz gibi altında bulut gibi yumuşacık bir kek. Üzerinde harika bir sos. Karamelli bir sos. Hindistan cevizi o kadar birbirini tamamlamış ki ben bayıldım. Bunun bir de elmalısını yapıyorlar. Onu da en yakın zamanda sizin için videosunu çekeceğim ve göstereceğim. Efendim, videonun sonuna yaklaştık. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayağımın tozuyla geldim. Sizler için Roman kek tarifini hemen denedim ve çok beğendim. Umarım sizler de denersiniz. Yorum yapmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.